En nihayetinde dünya uzun zamandır söz edilen büyük kırılma ve sistem değişikliğinin adeta bas bas bağırdığı döneme fiili olarak girmiş durumda. Trump'ın bugüne kadar Orta Çağ'da bile görülmemiş ve bilinen bütün diplomasiyi kaldırıp çöpe atan tavırları, sürekli gelen yeni savaş tehditleri ve Batı dünyasının bunu acizlikle ses çıkartmadan seyretmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son nokta ve tabii ki altın dolar bazlı ekonominin neredeyse her gün kontrolden çıkarak dünya ekonomilerini sarsması bu değişimin en büyük ispatı. Bildiğiniz gibi dünya tekrardan servis edilen o meşhur Epstein dosyası ile de çalkalanmaya devam ediyor ve şaşırılmayacak şekilde işin ucu elbette Türkiye'ye kadar uzandı ve ortaya atılan iddialar ise kan donduracak seviyede. Ama ülke olarak öyle pis bir gündemimiz var ki Epstein skandalı bile Türkiye'ye neredeyse normal gelmeye başladı. Tabii bunda canı burnunda geçinmeye çalışan insanların ruh hali göz önüne alındığında gündemden düşmesi normal bile gelebiliyor. Çünkü millet öncelikle evine ekmek götürememenin sancısıyla kıvranıyor. Hal böyle olunca da bunu istese bile çok önemseyemiyor. Bu videoda ayrıca Epstein'in aslında hangi istihbarat örgütüne hizmet ettiği konusunu da tekrar ele alacağız. Otopsi masamıza yatırıp içini açacağız. Malum tüm bu olanlar ancak çok organize bir istihbarat ağının parçası olabilir tahmin ettiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi yine çok özel bir içerikte karşınızdayım. Sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmanız. Yapan herkese teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Epstein dosyalarının kamuoyuna yansımasıyla birlikte Batı dünyasında haftalardır süren tartışmalar tek başına bir cinsel istismar veya suç ağı skandalının çok ama çok ötesine işaret ediyor. Ortaya saçılan belgeler, isim listeleri ve bağlantılar yalnızca bireysel suçları değil, aynı zamanda Batı'daki seçkinler arasında derinleşen büyük bir güç mücadelesini de masanın orta yerine vuruyor. Siyaset, iş dünyası, medya, güvenlik, ünlüler arasındaki yaşananlar ve bürokraside yıllardır kapalı kapılar ardında süren karanlık ilişkiler ağı ilk kez bu kadar net bir şekilde gündeme girmiş vaziyette. Birçok analiste ve uzmana göre bu süreç küresel sistemin temel direklerinin artık sarsıldığını ve bilindik kuralların anlamını yitirdiğini gösteriyor, ispatlıyor. Buna elbette şu gözle bakabiliriz. Küresel elitler mevcut sistemin yıkılmasına karar verdi, onu uygulamaya geçti. Epstein'ın yalnız hareket eden bir suçlu mu yoksa çok daha berbat, geniş bir istihbarat ve nüfuz sisteminin parçası mı olduğu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Tabii Türkiye'de bu konuya çok değinilmedi ama neyse devam edelim. ABD ve Avrupa basınında yer alan bütün değerlendirmelerde Epstein'ın bazı devletler ve acaba hangi istihbarat örgütü olabilir? İstihbarat servisleri adına etkili isimlerin zaafları üzerinden kontrol edilebilir bir hale getiren aracı olarak kullanılmış olduğu iddiaları sürekli gündemden düşmüyor. Bu iddialar tabii ispatlanamadığı için iddialar deniliyor ama biraz önce de söylediğim gibi bu çok net büyük bir istihbarat operasyonu dedik ya. Henüz yargı kararıyla kesinleşmediği için söyleyemiyoruz ama ve lakin dosyalarda görülen bağlantı yoğunluğu ve temas trafiği şüphelerin neden bu kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Skandalın bu yönü ahlaki bir çöküşten ziyade devletlerin ve elit neyin eliti ise elit ağların daha net çalıştığına dair bir karanlık tabloyu da yeniden masaya koydu. Son dönemde özellikle çok dikkat çeken detaylardan birisi Epstein'ın bağlantılı olduğu öne sürülen bazı fotoların ve görsel kayıtların ne hikmetse birden yeniden ortalığa çıkması oldu. Uluslararası basında da büyük yankı uyandıran ve Norveç kraliyet ailesine mensup bir prensesle Epstein'ın aynı karede gösteren foto büyük tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Kardeşim bütün kraliyet aileleri zaten rahatsız benim nezdimde. Neyse, kraliyet ailesi bu iddialar hakkında temkinli ve sınırlı açıklamalar yapıyor tabii. Söz konusu görüntünün ne zaman ve hangi bağlamda nasıl çekildiği hala netlik kazanmış değil. Ancak sembolik etkisi büyük. Foto ortalığa saçıldığı skandalın yalnızca siyaset ve iş dünyasıyla sınırlı kalmadığı,
monarşiler gibi geleneksel güç merkezlerine kadar uzandığı algısını da güçlendiriyor. Biri kraliyet ailelerini de yıkacak, monarşiler de elden gidiyor. Benzer bir şekilde Epstein ağanın Türkiye ile olası bağlantılarına dair iddialar da zaman zaman uluslararası haber akışında yer alıyor. Türkiye'de de faaliyet gösteren bazı iş adamları, aracı figürler veya uluslararası organizasyonlar üzerinden kurulduğu öne sürülen temaslar henüz somut ve yargısal olarak doğrulanmış bilgiler değil, ucu dokunanlar direkt inkar, iftira politikasına geçiyor ama yemezler. Ancak uzmanlara göre bu tür iddiaların gündeme gelmesi bile küresel elit ağların ne kadar sınır aşan ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Epstein dosyası bu anlamda belirli ülkelere hedef almaktan ziyade sistemin dünyada nasıl çalıştığını ifşa eden önemli bir mercek görevi görüyor. Kısaca Batı dünyası pisliğin içinde boğuluyor, ortalığa saçılıyor. Bu tablo Batı'daki siyasi liderlik tarzındaki dönüşümle birlikte okunduğunda durum çok daha anlamlı bir hale geliyor. Özellikle Trump döneminde ABD'de gözlemlenen yönetim anlayışı birçok akademisyen tarafından geleneksel devlet pratiğinden kopuş olarak da değerlendirilebilir dostlar. Kurallara dayalı, kurumsal ve öngörülebilir bir uluslararası sistem yerine kişisel ilişkilere, sadakate, tanıdığa, eş dosta doğrudan pazarlıklara dayalı bir yaklaşımı öne çıkartıyor. Siyaset bilimciler bu durumu modern bir neo-royalizm olarak tanımlıyor. Nedir neo-royalizm? Adı üzerinde kardeşim. Sultanlık, padişahlık, krallık. Bu anlayışta devlet soyut bir kamu aygıtı olmaktan çok liderin kişisel etki alanı gibi işliyor. Ben bilirim, ben yaparım. Tanıdık geldi mi dostlar? Ne dersiniz? Lütfen yorumlarda aklınıza ne geldiğini yazın. Neyse, devam edelim. Bu yaklaşımın somut örnekleri Trump'ın dış politika ve ekonomi kararlarında da sıkça görülüyor. NATO, Birleşmiş Milletler veya Paris İklim Anlaşması gibi. Kurumsal yapılar Trump'ın söyleminde çoğu zaman birer yük veya pazarlık seçeneği olarak masaya konuluyor. Diplomasi uzun vadeli stratejilerden ziyade kısa vadeli kişisel anlaşmalar, güç gösterileri ve kavga üzerinden yürütülüyor. Trump ve Erdoğan ilişkilerinde de sıkça vurgulanan özel kişisel yakınlık, liderler arası bağların kurumsal devlet çıkarlarının önüne geçebildiğini gösteren örneklerden birisi olarak da tarihe geçti. Trump ailesinin üyelerini ve yakın çevresini dış politikanın stratejik kararların merkezine yerleştirmesiyle de çok net biliniyor. Bu kişiselleşmiş yönetim tarzını daha da belirgin bir hale getiriyor, gözümüze sokuyor. Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Orta Doğu politikalarından ticari temaslara kadar geniş bir alanda etkili roller üstlenmesi de devletle aile çıkarlarının iç içe geçtiği eleştirilerine yol açıyor. Ya sanki bu da tanıdık gibi. Neyse devam edelim. Tarihçiler bu durumu 16. yüzyıl Avrupa'sındaki hanedan diplomasisine benzetiyor. İşte o dönemde de savaşlar, ittifaklar ve barış anlaşmaları çoğu zaman hükümdarların kişisel prestij ve aile çıkarları doğrultusunda şekillenmişti. Kitaplara bakın görürsünüz. Bakın dostlar, ekonomik anlamda da büyük bir kırılma aynı şekilde gözümüze sokuluyor. Uzmanlara göre kişisel bağlantıların ve sadakatin ön plana çıktığı bu sistem, rekabeti ve yenilikçiliği de elbette zayıflatıyor. Kayırma, kapitalizmi, neopotizm, akrabacılık, eş dostçuluk istisna olmaktan çıkıp artık kurumsal bir özellik haline geliyor. Devlet kaynaklarına kolayca erişim, piyasa başarısından çok doğru isimlerle kurulan özel ilişkilere bağlı hale geldikçe orta sınıfın yükselme umudu da neredeyse yok oluyor. Tabii bu durum Batı toplumlarında zaten derinleşen eşitsizlikleri de daha da keskinleştiriyor, suyun üstüne çıkartıyor. Trump'ın artık deliliğe varan halleri, ani ve öngörülemez kararları piyasalarda çok ciddi dalgalanmalara yol açıyor. Bir gün gündeme gelen sert tarif ve tehditlerinin aynı gün geri çekilmesi yatırımcılar açısından da belirsizliği ve korkuları arttırdı.
Ekonomistler bu tür bir ortamda uzun vadeli bir plan yapmanın zorlaştığını ve küresel ekonomik istikrarın zarar gördüğünü ve sistemin çatır çatır yıkıldığını tekrar vurguluyor. Son yıllarda akademik dünyada ödüllendirilen pek çok çalışma gücün çok ama çok dar bir elit grubun elinde toplandığı sistemlerin sürdürülebilir kalkınmayı engellediğini de bilimsel olarak ortaya koyuyor. Anlamak için bilim adamı olmaya da gerek yok ya, neyse. Bu noktada bazı analistler Rus ekonomist Mihail Hazin'in sıkça dile geçirdiği Gordiyon düğümü benzetmesine de dikkat çekiyor. Hazin'e göre ABD ve Batı dünyası birbirine geçmiş ekonomik, finansal ve jeopolitik sorunlardan oluşan büyük bir düğümle karşı karşıya. İşte bu düğüm geleneksel ve kurumsal yöntemlerle çözülemeyecek kadar karmaşık bir hale gelmiş durumda. Trump'ın deliliğe varan kişisel inisiyatife dayalı zorunlu kuralları, savaş tehditleri ve bu lanet tarzı bu düğümü kesmeye yönelik riskli ama hızlı hamlelerin de zeminini oluşturuyor. Trump dünyaya çok büyük bir kazık atmak üzere. Ancak ve ancak bu tür hamlelerin de bedeli çok ağır olabilir. Uluslararası hukuk ve normların tamamen göz ardı edilmesi kısa vadede bazı aktörlere avantaj sağlasa bile uzun vadede küresel sistemi yıkıyor arkadaşım. Epstein dosyasında görüldüğü gibi seçkinler arası çatışma tam da bu ortamda anlam kazanıyor. Herkes birbirinin dosyasını, videosunu ortalığa saçıyor. Skandal yalnızca bireysel suçların ifşası değil, aynı zamanda eski düzenin kendi içindeki hesaplaşmasının bir parçası olarak da önümüze çıkıyor. Bu olaya bu gözle bakmak lazım. Bir grup elitin diğerini tasfiye etmek için hukuk ve medya araçlarını kullanması da sistemin ne kadar boktan ve kırılgan olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. New York Times ve benzer yayın organlarında yer alan yorumlarda da sıkça vurgulanan ortak görüş şu: Trump bu dönüşümün nedeni değil, lütfen bunu unutmayın, sonucu. Kurumların zayıfladığı, ahlaki üstünlük iddialarının inandırıcılığını yitirdiği ve ekonomik eşitsizliğin arttığı bir dünyada kişilerin saltanat benzeri elde ettikleri güç biçimleri yeniden yükseliyor. Taçlar ve asalar yok belki, ancak kravatlar, şirketler ve medya imparatorlukları da tamamen benzer bir görev görüyor. Tahmin ettiğiniz gibi bu yeni düzende insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık gibi ilkeler ancak güçlü aktörlerin çıkarlarıyla örtüştüğü sürede önem kazanıyor. Epstein skandalı, Türkiye ile olan ilişkileri ve kapalı perdeler, Norveç'teki kraliyet bağlantıları iddiaları, Türkiye dataları, farklı ülkeleri kapsayan temas ağlarıyla birlikte okunduğunda içinde bulunduğumuz lanet sistem çöktü. Ama yerine yenisi koyulamadığından bu garip çalkantılarla yaşamaya bir süre daha mahkum gibiyiz. Kurallara dayalı liberal düzenin yerini belirsizliklerin, kişisel güçlerin, hesapların belirlediği kaos dolu, karanlık bir yapı gittikçe büyüyor. Uzmanlara göre bu gidişatın tersine çevrilmesi oldukça zor ve dünya uzun bir süre bu yeni düzenin geçiş sarsıntılarıyla yaşamaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler.